Merhaba koçlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs-Merkür kavuşumu var. Sevgili koçlar, 25 Kasım'da gökyüzü size derin ama aynı zamanda yön değiştirici bir mesaj veriyor. Venüs ve Merkür Akrep Burcu'nda kavuşuyor. Bu kavuşum ilişkileriniz, ortaklıklarınız, finansal paylaşımlarınız ve içsel dönüşüm alanlarınızda güçlü bir enerji doğuruyor. Ama bu kavuşum yalnız değil, Balık burcundaki Satürn ve Yengeç burcundaki Jüpiter'le de üçgenler kuruyor ve gökyüzünde büyük bir su üçgeni oluşuyor. Duygular, sezgiler, geçmiş deneyimler ve ruhsal temalar arasında güçlü bir akış başlıyor. Ve bu tabloyu harekete geçiren diğer bir unsur da Mars, Yay burcunda ay düğümleriyle kare açıda. Bu kare sizi içsel olarak bir kararla bir dönüm noktasına getiriyor. Özellikle inançlar, yön arayışı ve içsel denge alanında netleşmeniz gereken konular ön plana çıkıyor. Venüs ve Merkür'ün Akrep Burcu'ndaki kavuşumu sizin 8. ev temalarınızı aktive ediyor. Bu ev paylaşılmış kaynaklar, duygusal bağların derinliği, finansal ortaklıklar, borçlar, miraslar ve ruhsal dönüşüm alanını temsil eder. Bu dönemde sizler yüzeyde kalamazsınız, gerçekleri öğrenmek, perdeyi aralamak, duygularınızın köküne inmek istersiniz. Bir ilişkinin, bir ortaklığın ya da finansal bağın içinde artık saklı kalan ne varsa açığa çıkıyor. Konuşmalar keskin ama aynı zamanda özgürleştirici. Merkür burada sözlerinize sezgi katarken Venüs bu derinlikte bile sevgiyle bağ kurabilme, duygusal yakınlığı yeniden tanımlayabilme gücü veriyor. Bu enerji size şunu söylüyor: gerçekle yüzleşirsen hem duygusal hem maddi olarak güçlenirsin. Ama yüzleşme cesaret gerektiriyor. Çünkü akrep kolay bir alan değil. Bu enerji sizin için duygusal bir ölüm, yeniden doğuş teması yaratabilir. Bir ilişki biter ama siz yeni bir farkındalıkla yeniden doğarsınız. Bir kriz yaşanır ama o kriz size kendi gücünüzü gösterir. Balık burcundaki Satürn bu kavuşuma destekleyici üçgenle bağlı. Satürn ise 12. evinizde, yani bilinçaltı, ruhsal kapanışlar ve teslimiyet alanında. Bu gösteriyor ki artık bazı yükleri bırakma, bazı geçmiş hikayeleri kapatma zamanındasınız. Bir dönemin kapanışı, yeni bir içsel sınırın başlangıcı olabilir. Ruhsal olarak olgunlaşıyorsunuz. Artık kurtarıcı değil, sınırları olan bir şifacı olmayı öğreniyorsunuz. Yani duygusal olarak kimin sorumluluğunu taşıyacağınızı, kimin yükünü artık bırakmanız gerektiğini fark edeceksiniz. Yengeç burcundaki Jüpiter ev, aile, kökler alanınızda ve bu dönemde geçmişe dönmek, aile içi meseleleri çözmek, hatta çocuklukta aldığınız duygusal kalıplarla yüzleşmek söz konusu olabilir. Büyük su üçgeni geçmişin yaralarını su gibi yumuşatarak şifa getiriyor. Ama Jüpiter retro olduğu için bu şifa içe dönük, dışarıdan bir çözüm değil, sizin içsel farkındalığınızla gelişen bir iyileşme olacak. Mars Yay burcunda hareket ederken 9. evinizde sizin, bu ev inançlar, dünya görüşü, eğitim, yolculuklar ve vizyonla ilgilidir. Mars burada aktif ama sabırsız da ay düğümlerine kare açı yaparak sizi ruhsal yön değişimine zorluyor. Kuzey ay düğümü Balık, teslimiyet, sezgi, kabullenme istiyor. Güney ay düğümü Başaksa kontrol, analiz, mükemmeliyetçilik. Mars bu ikisini zorladığında her şeyi çözmeliyim dürtüsüyle hareket edebilir ama içsel huzurunuzu kaybedebilirsiniz. Bu gökyüzü size diyor ki her şeyi anlamaya değil, hissetmeye çalışın, kontrolü bırakın, sezginize güvenin, yeni bir felsefe, yeni bir inanç biçimi doğuyor. Siz artık sadece koşmakla değil, anlamakla da büyüyorsunuz. Jüpiter'in Kiron'la da bir kare açısı var. Kiron yükselenizde, yani ben kimim, neye değerim, kendimi nasıl ifade ediyorum sorusuyla ilgili derin yaraları işaret ediyor. Bu kare aileden, geçmişten gelen değer algısını sarsabilir. Kendinizi savunmanız, bireyselliğinizi ifade etmeniz gerekebilir. Ama bunu yaparken duygusal köklerinizi reddetmek değil, onları farklı bir yerden yeniden anlamlandırmak önemli. Bu kare benim yolum ne sorusunu gündeme getirecek. Bir tarafınız aidet isterken diğer tarafınız özgürlük istiyor. Bu gökyüzü diyor ki yuvadan kopmadan kendiniz olmayı öğrenin. Sevgili koçlar, bu gökyüzü sizin için derin bir ruhsal dönüşüm ve kimlik yeniden yapılandırması dönemi.
Merkür-Venüs kavuşumu size gerçeği konuşturacak, büyük su üçgeni geçmişi şifalandıracak, Mars ise yeni bir yola itecek. Krizler büyüme aracı, duygular rehberiniz olacak. Bu dönemde kendinizi saklamayın, konuşun, paylaşın, yazın ama sabırsız adımlar atmayın. Çünkü bu enerjiler hızlı değil, derin çalışır. Bir kapı kapanırsa o kapının ardında sizi bekleyen içsel güç doğmak üzeredir. Gökyüzü size diyor ki gerçeğinize sadık kalın, duygularınızdan kaçmayın. Çünkü dönüşüm tam da burada gerçekleşecek. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Boğalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs-Merkür kavuşumu var. Sevgili boğalar, 25 Kasım'da gökyüzü sizin için derin, duygusal ama aynı zamanda yapılandırıcı bir dönüm noktasını işaret ediyor. Venüs ve Merkür tam karşıt burcunuzda Akrep'te kavuşuyor. Bu kavuşum sizin için özellikle ilişkiler, ortaklıklar ve ikili bağlar alanında güçlü bir enerji açığa çıkarıyor. Yani karşınızdaki kişi bu partneriniz olabilir, iş ortağınız, yakın dostunuz ya da hatta açık bir rakibiniz bile olabilir. Sizin aynanız haline geliyor. Ama gökyüzü bu kez sadece bir ilişki hikayesi anlatmıyor. Bu kavuşum Satürn ve Jüpiter'le de üçgen açılar içinde olacak ve gökyüzünde büyük bir su üçgeni oluşacak. Duygular, sezgiler, inançlar ve geçmişin temaları arasında güçlü bir akış başlıyor. Ve aynı anda Mars da Yay burcundan ay düğümlerine kare açı yapacak. Bu tablo sizin için ilişki, güven, paylaşım temalı derin bir farkındalık yaratıyor. Venüs sizin yönetici gezegeniniz, yani bu kavuşum doğrudan kalbinize dokunuyor. Merkür ile Venüs'ün Akrep'te bir araya gelişi, ilişkilerinizde gizlenmiş duyguların, bastırılmış düşüncelerin ya da görmezden gelinen ihtiyaçların artık konuşulması gerektiğini gösteriyor. Bu dönem yüzeysel konuşmalarla ilerleyemezsiniz. Sizden beklenen derin bir dürüstlük. Bir partnerle yapılan konuşma belki yıllardır bastırdığınız bir duyguyu ortaya çıkarabilir. Venüs'ün etkisi bu yüzleşmenin acımasız değil, şifalandırıcı olabileceğini söylüyor. Ama Merkür burada Akrep'te, yani kelimeler keskin de olabilir. Bu yüzden konuşmadan önce düşünmek, dinlemek, yargılamadan önce ifade etmek çok önemli. Bu süreçte bazı ilişkiler bitiş çizgisine gelebilir. Ama biten şey gerçeğe dayanmayan bir bağ ise bu aslında bir kayıp değil, bir özgürleşmedir. Ve bazı ilişkiler ise tam tersine bu dürüstlük sayesinde daha güçlü bir bağ yaratılabilir. Şimdi gelelim bu kavuşuma eşlik eden büyük su üçgenine. Satürn 11. evinizde, sosyal çevreniz, dostluklarınız, idealleriniz alanında sizi disipline ediyor. Jüpiter ise 3. evinizde düşünce kalıplarınız, iletişim tarzınız, kardeşleriniz ve yakın çevrenizle ilişkileriniz üzerinden geçmişle yüzleşeceğinizi gösteriyor. Bu üçgen size çok güçlü bir duygusal farkındalık sunuyor. Satürn burada size herkese yetişemezsin ama doğru insanlarla kalıcı bağlar kurabilirsin diyor. Yani artık yüzeysel çerçeveleri bırakıp gerçekten ruhunuzu besleyen dostluklara yönelebilirsiniz. Jüpiter'in retrosu ise geçmişte söylediğiniz sözleri, verdiğiniz tepkileri, aile içi iletişim biçimlerinizi gözden geçirmenizi istiyor. Sonuçta bu üçgen sizi duygusal güvenliğinizi yeniden tanımlamaya çağırıyor. Artık güven dışarıdan değil, içeriden geliyor. Artık bir ilişkinin ya da dostluğun sizi tamamlamasına değil, sizinle uyumlu titreşimde olmasına ihtiyacınız var. Mars ise Yay burcunda 8. evinizde bu paylaşılan kaynaklar, borçlar, miraslar, cinsellik ve duygusal bağlar alanında aktif bir enerji anlamına geliyor. Ve Mars ay düğümleriyle kare açıda karmik bir dönüm noktasına işaret ediyor bu. Kuzey ay düğümü balıkta bırakmak, akışa güvenmek, ruhsal genişleme temalarını aktive ederken Güney ay düğümü Başak'ta kontrol, analiz, eleştiri, düzen alışkanlıklarından bahsediyor. Siz boğalar için bu tek kare açı kalıbı şunu söylüyor: her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan vazgeç, güvenmeyi öğren. Bu kolay bir sınav değil. Çünkü boğa burcu doğası gereği güvence arar. Ama Mars'ın bu itici gücüyle paylaşmayı öğrenmek kaçınılmaz. Bir partnerle maddi veya duygusal bir konuda güç savaşı yaşanabilir. Ama bu savaşın kazananı haklı olan değil, daha bilinçli davranan olacaktır.
Mars aynı zamanda sizi finansal olarak da aktif kılar. Yatırım kararları, ortaklık düzenlemeleri, krediler, miras konuları gündeme gelebilir. Ama unutmayın, gökyüzü şu anda kısa vadeli kazanç değil, uzun vadeli dengeye davet ediyor. Jüpiter'in de Koç burcundaki Kiron'la bir kare açısı var. Sizin bilinçaltı alanınızda gizli bir yaranın iyileşmesine işaret ediyor. Bu yara geçmişte bastırılmış duygularla, söyleyemediğiniz sözlerle veya çocukluk döneminizde hissettiğiniz anlaşılmama duygusuyla bağlantılı olabilir. Bu enerji kendinizi ifade etme ve duygularınızı paylaşma cesaretini kazanmanız için geliyor. Söylemedikleriniz şimdi içsel bir baskıya dönüşebilir. Ama bu baskıyı ifade ettiğinizde özgürlük doğar. Kiron etkisi size şunu hatırlatıyor. Kırıldığınız yer ışığın içeri girdiği yerdir. O yüzden bu dönemde duygusal ifadeyi bastırmayın. Yazın, konuşun, anlatın. Şifa sessizlikte değil, paylaşımda gizli. Sevgili boğalar, bu gökyüzü size şunu öğretiyor. Artık güvenlik sabit kalmakla değil, duygusal cesaretle sağlanır. Venüs-Merkür kavuşumu size ilişkilerde dürüstlüğün gerçek sevgi olduğunu hatırlatacak. Büyük su üçgeni geçmişi affetmenin huzurunu getiriyor. Mars ise sizi harekete geçiriyor ama bu kez korkudan değil, bilgelikten. Bir şeyler bitiyorsa bilin ki evren yeni bir alan açıyor. Bir kapı kapanıyorsa o kapının ardında daha derin bir sevgi biçimi doğuyor. Gökyüzü size diyor ki gerçek güven duygularını bastırmadan sevmekten geçer. Bu dönemde sevgi kelimesinin anlamı sizin için değişiyor. Artık sadece güvenli hissetmek değil, ruhunuzun derinliğini paylaşmak demek oluyor. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs-Merkür kavuşumu var. Sevgili ikizler, 25 Kasım tarihinde gökyüzü size hem zihinsel hem de duygusal anlamda güçlü bir uyanış getiriyor. Sizin yönetici gezegeniniz Merkür, Akrep burcunda Venüs ile kavuşuyor. Bu kavuşum günlük yaşamınızda, iş düzeninizde, alışkanlıklarınızda ve sağlığınızla ilgili konularda derin farkındalıklar yaratıyor. Akrep yüzeyin altını kazır. Yani bu dönemde basit görünen konuların altında çok daha derin duygusal ve psikolojik dinamikler olduğunu fark edeceksiniz. Bu kavuşuma eşlik eden büyük su üçgeni ise gökyüzünde duygusal ama aynı zamanda sezgisel bir akış başlatıyor. Balık burcundaki Satürn, Yengeç burcundaki Jüpiter size sınır koyarak şifa bulma temasını getiriyor. Mars ise Yay burcundaki konumuyla ay düğümlerine yaptığı kare ile birlikte ilişkilerinizde ve yön seçimlerinizde bir dönüm noktasına işaret ediyor. Venüs ile Merkür'ün Akrep burcundaki kavuşumu sizin 6. evinizde gerçekleşiyor. Bu ev iş yaşamı, sorumluluklar, günlük düzen, sağlık ve hizmet anlayışıyla ilgilidir. Bu dönemde sizler işlerinizde ya da sorumluluklarınızda yüzeysel bir işleyişin yeterli olmadığını fark edeceksiniz. Bir görev, bir rutin ya da bir ilişki biçimi artık eskisi gibi çalışmıyor olabilir. Merkür burada size zihinsel analiz yeteneği verirken Venüs kalpten gelen değerleri hatırlatıyor. Yani sadece mantıkla değil, duygu ve sezgiyle üretmeniz gerekiyor. İş ortamınızda gizli duygular, bastırılmış gerginlikler veya arka planda kalan ilişkiler açığa çıkabilir. Bir süredir görmezden geldiğiniz bir konu, örneğin bir çalışma arkadaşıyla olan duygusal gerilim ya da sağlıkla ilgili bastırılmış bir stres, şimdi yüzeye çıkabilir. Ama bu yüzleşme bir tehdit değil, bir temizliktir. Venüs burada iyileştirici ilişkiler kurma potansiyeli getiriyor. Yani iş ve sağlık alanında size şifa verecek yeni bağlantılar gündeme gelebilir. Bu kavuşum Balık burcundaki Satürn'e ve Yengeç burcundaki Jüpiter'e de üçgen açı içinde, gökyüzünde de büyük bir su üçgeni oluşuyor dediğim gibi. Satürn kariyer, toplumsal statü ve hedefler alanınızda, Jüpiter ise para değer ve özgüven alanınızda. Bu üçgen duygusal istikrar ve profesyonel bilgelik arasında güçlü bir köprü kuruyor. Satürn burada size kariyerinizde disiplin, sabır ve yapı kazandırırken ama bu yapı eski bir düzenden değil ruhsal olgunluktan besleniyor. Jüpiter ise finansal ve değer temelli konularda geçmişi gözden geçirme ihtiyacını vurguluyor.
Kime yatırım yaptınız? Kime inandınız? Kimin için kendi değerinizden taviz verdiniz? Bu üçgen, duygusal güven ile profesyonel istikrar arasındaki dengeyi yeniden kurmanızı sağlıyor. Artık başarı yalnızca daha çok üretmek değil, daha anlamlı üretmek anlamına geliyor. Mars ise Yay burcunda sizin 7. evinizde hareket ediyor. Bu açık ilişkiler, partnerlikler, sözleşmeler ve ortaklıklar alanını temsil eder. Mars burada hızlı, cesur ama bazen de fazla dürtüsel olabilir. Bu enerji ay düğümlerine kare açı yaparak gökyüzünde büyük bir tek kare açı kalıbı da oluşturuyor. Bu durum ilişkilerde ben mi biz mi sorusunu gündeme getirecek. Bir tarafınız bireysel özgürlük isterken diğer tarafınız bağ kurmak istiyor. Mars burada sizi açık konuşmaya zorluyor. Bu bazen bir tartışma, bazen bir karar anı olabilir. Ama unutmayın, bu dönemde dürüstlük ilişkinin en büyük şifasıdır. Kuzey ay düğümü balıkta, yani ruhsal olgunluk ve teslimiyet yönünde büyüme çağrısı yapıyor. Güney ay düğümü ise Başak'ta aşırı detay, eleştiri, mükemmeliyetçilikten uzaklaşma çağrısı yapıyor. Mars bu ikilemi alevlendiriyor ama aynı zamanda dönüşüm fırsatını da getiriyor. İlişkilerde haklı olmak yerine bilinçli olmayı seçmek bu enerjinin anahtarı. Yengeç burcundaki Jüpiter Kiron'a da kare açıda, yani değer duygunuzla sosyal çevreniz, aidiyet hisleriniz arasında bir gerilim oluşabilir. Belki bir dostluk içinde kendinizi değersiz hissedebilirsiniz. Belki de bir grup içinde kimliğinizi korumakta zorlanabilirsiniz. Ama bu kare aslında sizi duygusal olarak güçlendirmek için geliyor. Artık herkesin onayını beklemeden kendi değerinizi tanıma zamanı. Kiron Koç'ta ben varım diyor. Jüpiter Yengeç'te ama ben sevilmek istiyorum diyor. Ve gökyüzü size diyor ki kendinizi sevmeden başkasının sevgisini tam olarak hissedemezsiniz. Sevgili ikizler, bu dönem sizin için zihinle kalbin birleştiği bir zaman dilimi. Merkür'ün, yani yönetici gezegeninizin akrepte oluşu kelimelerinizin daha derin, duygularınızın daha anlamlı hale geldiğini gösteriyor. Artık konuşmak sadece fikir paylaşmak değil, iç dünyanızı açmak demek. Büyük su üçgeni size duygusal bilgelik kazandıracak. Mars'ın tek ara açık kalıbı ise ilişkilerde cesur ama bilinçli adımlar atmanızı istiyor. Jüpiter Kiron karesi kimliğinizin sosyal çevre içinde nasıl şekillendiğini sorgulatıyor. Bu dönemde zihniniz kadar kalbinize de güvenin. Bir karar verirken sadece mantığınızı değil, sezginizi de dinleyin. Çünkü akrep enerjisi size derin sezgisel bir farkındalık sunuyor. Gökyüzü size diyor ki sözlerinizle şifa yaratabilirsiniz. Ama önce kendi duygularınızı duymayı öğrenin. Ve unutmayın sevgili ikizler, gerçek bilgelik artık sadece öğrenmekte değil, hissettiğinizi de anlamakta gizli. Mutlu, umutlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs-Merkür kavuşumu var. Sevgili yengeçler, 25 Kasım'da gökyüzü size kalbinizin derinliklerinden gelen bir dönüşümün çağrısını gönderiyor. Venüs ve Merkür sizinle aynı elemente, yani su grubunda, Akrep burcunda kavuşuyorlar. Bu kavuşum sizin doğum haritanızda 5. ev alanınızı, yani aşkı, yaratıcılığı, çocukları ve kalpten gelen her şeyi temsil eden bölgeyi aydınlatıyor. Ama bu sadece romantik bir etkileşim değil. Bu kavuşum Balık burcundaki Satürn'e ve sizin burcunuzdaki Jüpiter'e üçgen açılar içinde ve gökyüzünde büyük bir su üçgeni oluşturuyorlar. Yani duygularınız, sezgileriniz ve geçmişiniz arasında güçlü bir şifa akışı başlıyor. Bir yandan kalbinizle düşündükleriniz arasında uyum doğarken diğer yandan geçmişten gelen duygusal yükler çözülmeye başlıyor. Ve aynı anda Mars'ın Yay burcunda ay düğümleriyle yaptığı kare açı gökyüzünde bir tek kare açı kalıbını oluşturuyor. Bu da iç dünyanız ile dış sorumluluklarınız arasında güçlü bir gerilim yaratıyor. Gökyüzü size açıkça diyor ki artık duygularınızı bastırarak ilerleyemezsiniz. Hissettiklerinizi yeniden tanımlama zamanı. Venüs ve Merkür'ün Akrep'teki buluşması sizin için kalp alanında bir derinleşme sürecidir. Bu dönemde aşk, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili konular ön plana çıkabilir ama Akrep doğası yüzeyselliği sevmez. Bu yüzden duygularınız çok daha derin, sezgisel ve yoğun hale geliyor. Eğer bir ilişkiniz varsa
Bu kavuşum o bağın özünü test eder. Artık romantik oyunlar, kaçamak ifadeler, gizli duygular bir kenara bırakılmalı. Bu enerji sizden duygusal dürüstlük ister. Gerçekten ne hissediyorum sorusuyla yüzleştiğiniz bir dönemdesiniz. Eğer yalnızsanız bu enerji sizi yeni bir romantik bağa çekebilir ama bu bağ sıradan olmayacaktır. Karmik, dönüştürücü ve ruhsal bir deneyim olabilir. Kalbiniz bir süredir sessizse şimdi yeniden konuşmaya başlayacak. Merkür burada ifade gücünü temsil ediyor. Venüs ise sevgiyi, yani artık hissettiklerinizi dile getirme, duygularınızı yazma, anlatma, paylaşma zamanı ve bu ifade sadece bir başkasına değil kendinize karşı da bir açıklık anlamına geliyor. Bu kavuşum balıktaki Satürn ve Yengeç burcundaki Jüpiter'e de üçgen açılar içinde olacak, gökyüzünde büyük bir su üçgeni oluşturacak. Satürn 9. evinizde, yani inançlar, vizyon, dünya görüşü ve ruhsal öğretiler alanında, Jüpiter ise 1. evinizde, yani siz, kimliğiniz, bedeniniz, dış dünyaya yansıyan enerjiniz. Bu üçgen duygusal olarak büyümenizin ruhsal bir yeniden doğuşla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Satürn burada size diyor ki gerçek özgürlük disiplinli bir inançtan doğar. Artık duygularınızın sizi sürüklemesine izin vermek yerine onları bilinçli bir yönlendirmeyle dönüştürme zamanı. Jüpiter retrosu ise geçmişte kim olduğunuzla bugün kim olmaya çalıştığınız arasında bir köprü kuruyor. Bu süreçte ben kimim sorusuna farklı bir yerden cevap vereceksiniz. Kendinizi artık başkalarının onayına göre değil, içsel değerlerinize göre tanımlayacaksınız. Bu üçgen aynı zamanda şifa enerjisi taşır. Bir ruhsal öğretmen, bir yol gösterici ya da sezgisel bir farkındalık anı size yeni bir yön çizebilir. Siz zaten doğuştan sezgisel bir burçsunuz. Şimdi bu sezgi bilinçle birleşiyor. Mars ise Yay burcunda sizin 6. evinizde hareket ediyor. Bu ev, iş, sağlık, günlük düzen ve hizmet alanıyla ilgilidir. Mars burada sizi oldukça aktif kılar ama aynı zamanda stres potansiyelini de yükseltir. Ay düğümlerine yaptığı kare açı bu enerjiyi karmik bir dönemeç haline getiriyor. Bu süreçte bedensel yorgunluk, stres, uykusuzluk veya aşırı sorumluluk gibi durumlar gündeme gelebilir. Evren sizden kendine hizmet etme kavramını yeniden tanımlamanızı istiyor. Başkasına yardım etmek harika ama kendi sınırlarınızı unuttuğunuzda bu hizmet fedakarlığa dönüşür. Mars bu dönemde size dengeyi öğretmek için geliyor. Kuzey ay düğümü balıkta ruhsal akış, inanç ve teslimiyet yönünde büyüme çağrısı yapıyor. Güney ay düğümü Başak'ta aşırı analiz, mükemmeliyetçilik ve kontrol alanında artık bırakılması gereken alışkanlıklar olduğunu söylüyor. Mars bu ikilemi somutlaştırıyor. Her şeyi mükemmel yapmak ile kalpten yaşamak arasında bir seçim. Bu seçim aslında ruhsal olgunluğunuzun da sınavı olacak. Yengeç burcundaki Jüpiter, Koç burcundaki Kiron'la da kare açıda olacak. Bu da kimliğiniz ve kariyeriniz arasında bir içsel gerilim yaratıyor. Belki kendinizi yeterince takdir edilmemiş hissediyorsunuz. Belki verdiğiniz emeklerin karşılığı tam olarak görülmüyor. Ama bu kare sizi kırmak için değil, içsel gücünüzü hatırlatmak için geliyor. Kiron burada yaralı lider arketipidir. Yani kırıldığınız yerden başkalarına ışık olabilirsiniz. Jüpiter'in retrosu ise size bu süreçte dış onay yerine içsel inançla büyüme fırsatı verir. Kısacası kendinize inanmayı öğreniyorsunuz. Bu inanç ilerleyen aylarda hem kariyerinizi hem kimliğinizi yeniden tanımlayacak. Sevgili yengeçler, bu gökyüzü sizin için adeta ruhsal bir uyanış gibi. Venüs-Merkür kavuşumu kalbinizi yeniden konuşmaya çağırıyor. Büyük su üçgeni içsel güvenin, affetmenin ve sezgisel bilgeliğin kapılarını açıyor. Mars tek kare ile beden ve ruh dengesini kurmayı öğretiyor. Jüpiter Kiron karesi de kim olduğunuzu dünyaya göstermenin cesaretini getiriyor. Bu dönemde duygularınızı bastırmayın, onları sanatla, sözle, sevgiyle ifade edin. Bir şarkı, bir yazı, bir gözyaşı bile sizin için dönüşümün aracına dönüşebilir. Gökyüzü size diyor ki artık kalbinizi saklamayın. Çünkü duygularınız en büyük gücünüzdür. Bu dönem sevgili yengeçler, kalbinizin rehberliğine güvenmeyi öğrendiğiniz dönüm noktası olacak.
Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs-Merkür kavuşumu var. Sevgili aslanlar, 25 Kasım'da gökyüzü size görünüşte sakin ama içten içe son derece güçlü bir enerjiyle sesleniyor. Venüs ve Merkür Akrep Burcu'nda kavuşuyor. Bu kavuşum sizin doğum haritanızın 4. evinde, yani kökler, aile, ev yaşamı ve içsel güvenlik temalarını aydınlatıyor. Bir yandan zihinsel farkındalığınız derinleşirken diğer yandan duygusal geçmişle yüzleşme enerjisi devreye giriyor. Bu kavuşum Balık burcundaki Satürn'le, Yengeç burcundaki Jüpiter'le üçgen açılar içinde ve gökyüzünde büyük bir su üçgeni oluşturuyorlar. Yani duygular, bilinçaltı ve ruhsal deneyimler arasında güçlü bir enerji akışı başlıyor. Ama aynı zamanda Mars'ın Yay burcundaki konumu ay düğümlerine kare açı yapıyor ve gökyüzünde etkili bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu da yaşam yolunuzda özgürlük ve bağlılık temaları arasında yeni bir denge kurmanız gerektiğini söylüyor. Venüs ve Merkür'ün Akrep burcundaki kavuşumu sizin için duygusal geçmişle yüzleşme anlamını taşıyor. 4. evdeki bu enerji hem içsel dünyanız hem de aile ilişkilerinizde önemli farkındalıklar yaratabilir. Merkür burada bastırılmış düşünceleri, gizlenmiş duyguları yüzeye çıkarır. Venüs ise bu yüzleşmeyi yumuşatır, sevgiyle dönüştürür. Bu dönemde aile içinde yapılmayan konuşmalar, ertelenmiş meseleler gündeme gelebilir. Belki bir ebeveynle, belki de kendi iç çocuğunuzla olan bağınızı yeniden kurmanız gerekebilir. Çünkü Akrep burada size diyor ki, gerçek güç duygularını bastırmakta değil, onları bilinçli bir şekilde dönüştürmekte saklı. Bir ev değişikliği, taşınma kararı ya da geçmişle ilgili sembolik bir kapanış bu dönemin konusu olabilir. Eğer uzun süredir içsel bir huzursuzluk hissediyorsanız bu enerji o huzursuzluğun kökünü gösterecektir. Belki de bu kez o kökü sevgiyle kesip kendi iç bahçenizi yeniden inşa edeceksiniz. Venüs-Merkür kavuşumu Balık burcundaki Satürn'le ve Yengeç burcundaki Jüpiter'le üçgen açılar içinde, dediğim gibi gökyüzünde büyük bir su üçgeni oluşturuyorlar. Satürn size paylaşımlar, duygusal derinlik, finansal bağlar ve dönüşüm alanında disiplin getiriyor. Jüpiter ise bilinçaltı, ruhsal kapanışlar ve iç dünyanıza bağlantılı alanda hareket ediyor. Bu üçgen size derin bir duygusal şifa enerjisi getiriyor. Belki geçmişte sizi kıran bir ilişki, bir kayıp ya da bir aile meselesi yeniden gündeme gelir ama bu kez o konuya farklı bir gözle bakabilirsiniz. Artık acıdan kaçmak yerine onu anlamaya hazırsınız. Satürn burada duygusal olgunluğu öğretirken Jüpiter geçmişi anlamlandırma ve affetme gücü verir. Bu üçgen geçmişle barışma döngüsünü aktive eder. Ruhsal olarak büyümek artık dış koşullardan değil, içsel teslimiyetinizden gelecek. Bu dönemde rüyalarınız çok güçlü olabilir, sezgileriniz artabilir. Hatta geçmiş yaşam temaları ya da derin sembolik farkındalıklar gündeme gelebilir. Gökyüzü size diyor ki, artık geçmişin zincirlerinden özgürleşin. Çünkü geleceğe kalpten yürümek için önce köklerinizi onarmalısınız. Mars ise Yay burcunda 5. evinizde hareket ediyor. Bu alan aşk, çocuklar, yaratıcılık ve sahneye çıkmakla ilgilidir. Mars burada duygularınızı alevlendirir ama aynı zamanda egosal gerilimleri de tetikleyebilir. Ay düğümlerine de kare açıda ve bu kare bu enerjiyi karmik bir dönüm noktasına taşır. Kuzey ay düğümü balıkta, yani ruhsal teslimiyet, empati ve içsel genişleme yönünde büyüme çağrısı var. Güney ay düğümü Başak'ta, yani aşırı analiz, eleştiri ve mükemmeliyetçilikten özgürleşme teması var. Mars ise bu iki ucun arasında sizi test ediyor. Bir yandan her şeyi ben hallederim diyen egonuz, bir yandan hayatla birlikte akabilirim diyen ruhunuz. Bu dönemde aşkla, çocuklarla veya yaratıcı bir projeyle ilgili önemli bir karar gelebilir. Belki bir aşk ilişkisi sizi özgürlükle bağlılık arasında zorlayacaktır. Belki de bir hayaliniz için risk almanız gerekecek ama unutmamanız gereken şey şu: gerçek cesaret her şeyi kontrol etmekte değil, güvenle akışa bırakabilmekte.
Yengeç burcundaki Jüpiter, Koç burcundaki Kiron'la kare açıda da olacak bu süreçte. Yani inançlarınız, felsefeniz ve içsel yolculuğunuz arasında derin bir sorgulama başlıyor. Belki geçmişte inandığınız bir şey artık sizi taşımıyor. Belki uzun süredir bastırdığınız bir hayal şimdi yeniden canlanmak istiyor. Ama Kiron burada diyor ki, inançlarını kaybettiğini düşündüğün an aslında onları yeniden tanımlıyorsun. Bu kare aynı zamanda ruhsal bir öğretmen enerjisini temsil eder. Bir olay, bir kişi ya da bir kayıp size aslında kendi inanç gücünüzü hatırlatabilir. Bazen yara sizi Tanrı'ya en yakın yere taşır. Çünkü orada kalbiniz tamamen açıktır. Sevgili aslanlar, bu dönem sizin için içe dönük ama son derece dönüştürücü bir süreç. Venüs-Merkür kavuşumu size kalbinizle konuşmayı öğretecek. Büyük su üçgeni ruhsal güvenliğinizi yeniden kurmanıza yardımcı olacak. Mars ise sizi cesaret testinden geçirecek. Jüpiter-Kiron karesi inancınızı yeniden tanımlamanıza yardımcı olacak. Bu dönemde kendi iç karanlığınızı anlamanız gerekir. Gökyüzü size diyor ki kendinizi sevin ama bu kez sahneye çıkmak için değil, kalbinizi onarmak için. Ve sevgili aslanlar, bu dönem sonunda kendinizi daha derin, daha şefkatli ve çok daha güçlü bir yerden ifade edeceksiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Başaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs-Merkür kavuşumu var. Sevgili Başaklar, 25 Kasım'da gökyüzü sizin için zihinle kalbin, akılla sezginin tam ortasında bir geçit açıyor. Sizin yönetici gezegeniniz Merkür Akrep Burcu'nda Venüs ile kavuşuyor. Bu kavuşum sizin 3. evinizde, yani iletişim, düşünce, yakın çevre, kardeşler ve öğrenme alanında gerçekleşiyor. Bu birleşim kelimelerinizin artık yüzeyde kalmayacağını gösteriyor. Konuşmalar derinleşiyor, düşünceler yoğunlaşıyor, sezgiler, farkındalıklar güçleniyor. Bir sözü, bir yazıyı, bir konuşmayı artık sadece ifade etmek için değil, dönüştürmek için kullanacaksınız. Üstelik bu kavuşum Balık burcundaki Satürn, Yengeç burcundaki Jüpiter'le üçgen açılar içinde ve gökyüzünde büyük bir su üçgeni oluşturuyor. Bu üçgen sizin için özellikle ilişkiler, iletişim ve duygusal bağlar alanında güçlü bir şifa enerjisi getiriyor. Ama aynı zamanda Mars'ta Yay burcunda ay düğümlerine kare yapıyor ve bu gökyüzünde de güçlü bir tek kare açı kalıbı oluşturuyor. Yani içsel düzen ihtiyacınızla duygusal teslimiyet teması arasında önemli bir gerilim açığa çıkıyor. Merkür sizin yöneticiniz olduğu için bu kavuşum sizi doğrudan etkiliyor. Venüs ile birleştiğinde kelimeler yumuşak, anlayışlı ama aynı zamanda derin bir sezgiyle beslenir. Akrep burcundaki bu kavuşum iletişiminizde gizli kalmış duyguları ortaya çıkarır. Siz artık yüzeysel sohbetler değil, ruha dokunan konuşmalar yapmak isteyeceksiniz. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, arkadaşlarınız veya partnerinizle yapılan konuşmalar bu dönemde belirleyici olabilir. Bir sır açığa çıkabilir, bir duygu beklenmedik bir anda ifade edilebilir. Merkür Akrep'te sezgisel, Venüs ise şefkatli bir yaklaşım getirir. Bu yüzden konuşmalar her ne kadar yoğun olsa da sonunda şifa taşır. Bu dönem aynı zamanda yazı, öğretim, paylaşım veya sosyal medya üzerinden yapılan işlerde de çok güçlü bir üretkenlik enerjisi yaratır. Sözleriniz sadece bilgi değil, duygu taşır ve bu da insanlara derinden dokunur. Venüs-Merkür kavuşumuna eşlik eden büyük su üçgeni sizin için duygusal zekanın en yüksek ifadesidir. Balık burcundaki Satürn 7. evinizde ilişkiler, ortaklıklar ve karşılıklı bağlar alanında, Jüpiter ise 11. evinizde sosyal çevre, dostluklar ve idealler alanında. Bu üçgen sizin insan ilişkilerinizde yeni bir denge kurduğunuzu gösteriyor. Artık vermek, almak döngüsü daha bilinçli bir hale geliyor. Satürn burada size sağlam ilişkiler, gerçek sadakat ve uzun vadeli bağları öğretirken, Jüpiter geçmişten gelen dostluk veya bağlantıların yeniden gündeme gelmesini sağlayabilir. Bu üçgenin teması şu: kiminle aynı ruha ait olduğunu fark edeceksiniz.
Bazı ilişkiler derinleşir, bazıları ise doğal olarak çözülür. Çünkü artık bağlantılarınız duygusal olgunluğa göre şekilleniyor. Bu süreçte hem insanlara hem kendinize karşı daha şefkatli ama aynı zamanda sınır bilinciyle yaklaşacaksınız. Mars ise Yay burcunda 4. evinizde hareket ediyor. Bu ev yaşamı, aile düzeni ve duygusal köklerle ilgili oldukça hareketli bir zaman anlamına gelir. Mars burada enerjiyi yükseltir. Bu da bazen huzursuzluk, bazen ani çıkışlar, bazen de bir düzen kurma çabası olarak kendini gösterebilir. Ancak ay düğümlerine yaptığı kare açı bu süreci karmik bir deneyime dönüştürüyor. Kuzey ay düğümü balıkta, güney ay düğümü ise sizin burcunuzda. Bu kontrol ve teslimiyet arasındaki en büyük sınavınızı temsil ediyor. Bir yanınız her şeyi mükemmel organize etmek, kontrol altında tutmak isterken diğer yanınız artık hayatında kendi planı var diyor. Mars burada size şu dersi getiriyor. Kontrol etmek yerine yönlendirmeyi öğren. Bu enerji aile ilişkilerinde, taşınma veya ev düzeniyle ilgili kararlarda kendini gösterebilir. Sabırlı olmanız, öfkeyi değil bilinci seçmeniz bu dönemde çok önemli. Yengeç burcundaki Jüpiter'de Koç burcundaki Kiron'la kare açıda bu esnada bu da dostluklar, finansal paylaşımlar ve duygusal bağlar arasında derin bir farkındalık yaratıyor. Belki bir arkadaşlık ya da grup içindeki güven konusu sizi dönüştürecek. Belki de ortak finansal bir meselede geçmiş bir yara yeniden gündeme gelecek. Ama bu enerji sizi kırmak için değil, gerçek güvenin kaynağını göstermek için geliyor. Artık güveni başkalarının tutumuna göre değil, kendi merkezinizde bulmanız gerekiyor. Kiron burada size diyor ki, bağ kurmak teslim olmaktır ama önce kendine güvenmelisin. Bu farkındalık hem ilişkilerinizde hem para, değer konularında büyük bir olgunluk kazandıracak. Sevgili Başaklar, bu gökyüzü sizin için güçlü bir dönüşüm süreci. Venüs-Merkür kavuşumu kelimelerinizin kalpten konuşmasını sağlıyor. Büyük su üçgeni ilişkilerinizde ve sosyal çevrenizde duygusal olgunluk getiriyor. Mars ise içsel düzen ihtiyacınızı sınıyor, teslimiyetin gücünü öğretiyor. Jüpiter-Kiron karesi güven duygunuzu yeniden inşa ediyor. Bu dönem boyunca her şeyi anlamaya çalışmak yerine bazen sadece hissetmek gerek. Çünkü akrep enerjisi size sezgiyi mantığın ötesinde bir dille öğretir ve siz bu dönemde aklın bilgeliğini kalbin şefkatiyle birleştiriyorsunuz. Gökyüzü size diyor ki artık analiz etmek değil, anlamak zamanı. Ve bu anlayış sevgili Başaklar sizi 2026'ya bambaşka bir bilinçle taşıyacak. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür-Venüs kavuşumu var. Sevgili teraziler, 25 Kasım tarihinde gökyüzü size neye değer veriyorsunuz sorusunu tekrar soracak. Çünkü yönetici gezegeniniz Venüs, Akrep burcunda Merkür ile kavuşuyor. Bu kavuşum sizin doğum haritanızın 2. evinde, yani maddi kaynaklar, özgüven, değer, özdeğer, kişisel yeteneklerle ilgili konularda gerçekleşiyor. Venüs-Merkür kavuşumu Akrep'teyken yüzeydeki değerler değil, derin anlam taşıyan şeyler ön plana çıkar. Siz artık ne kadar kazandığınızla değil, neye yatırım yaptığınızla ilgilenmeye başlıyorsunuz. Bu hem para hem de duygusal bağlar için geçerli. Üstelik bu kavuşum Balık burcundaki Satürn'le ve Yengeç burcundaki Jüpiter'le üçgen açılar içinde ve gökyüzünde büyük bir su üçgeni oluşturuyorlar. Bu da gökyüzünde duygusal derinlik, sezgisel güven ve ruhsal sadakat temasını güçlendiriyor. Yani bu dönemde hem içsel hem maddi anlamda gerçekten neye ait olduğunuzu keşfedeceksiniz. Venüs sizin yönetici gezegeniniz olduğu için bu kavuşum etkisi çok belirgin olacak. Akrep burcunda gerçekleştiği için yüzeysel hiçbir şey sizi tatmin etmeyecek. Merkür burada düşünceleri derinleştirir, Venüs ise duyguları yoğunlaştırır. Artık kendi değerinizi dış dünyanın onayına göre değil, içsel farkındalığınıza göre tanımlamaya başlıyorsunuz. Para, iş veya ilişkilerle ilgili bir konuda daha bilinçli bir duruş sergileyebilirsiniz. Ben buna gerçekten değer veriyor muyum sorusu sıkça karşınıza çıkacak.
Bu kavuşum aynı zamanda finansal anlamda güçlü bir sezgi de kazandırır. Yani bir gelir kaynağı, yaratıcı bir fikir veya içgüdüsel bir yatırım fırsatı karşınıza çıkabilir. Ama her şeyden önce bu enerji size kendi yeteneklerinizin farkına varma cesaretini getiriyor. Çünkü Merkür burada zihinsel üretkenliği, Venüs ise yaratıcı değeri temsil eder. Venüs'ü Merkür kavuşumu Balık burcundaki Satürn'e ve Yengeç burcundaki Jüpiter'e üçgen açılar yapıyor ve gökyüzünde muazzam bir büyük su üçgeni oluşuyor. Bu üçgen sizin için duygusal güven, ruhsal hizmet ve toplumsal katkı enerjisini harekete geçiriyor. Satürn 6. evinizde, yani iş, hizmet, sağlık ve sorumluluk alanında. Jüpiter ise Yengeç burcunda 10. evinizde, kariyer, toplum önündeki duruş ve hedeflerle ilgilidir. Bu üçgenin mesajı net, gerçek değerinizi başkalarına kattığınız fayda üzerinden yeniden tanımlayacaksınız. Bu dönemde yaptığınız işin ruhsal bir amacı olduğunu fark edebilirsiniz. Bir anlam arayışı içinde olabilir, sıradan işlerin bile daha derin bir hizmet yönünü görmeye başlayabilirsiniz. Satürn çalışkanlık ve disiplin getirirken Jüpiter inanç ve vizyonla sizi besleyecek. Yani yaptığınız her şeyin altında bir niyet dönüşümü başlayacak. Eğer bir iş değişikliği, yeni bir sorumluluk ya da mesleki yön değişimi düşünüyorsanız bu üçgen size evet diyor. Ama bunu duygusal olgunlukla yapmanız şartıyla. Mars ise Yay burcunda, sizin 3. evinizde, iletişim, fikirler, kardeşlerle ilişkiler ve yakın çevreyle etkileşim anlamına geliyor. Mars burada kelimelerinizi hızlandırır, bazen de sivriltir. Söylediklerinizle çok güçlü etkiler yaratabilirsiniz ama aynı zamanda yanlış anlaşılmalara da açık bir dönemdesiniz. Çünkü Mars ay düğümleriyle kare açıda ve gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Kuzey ay düğümü Balık'ta, yani sezgisel farkındalık, teslimiyet ve ruhsal hizmet yönünde büyüme çağrısı yapıyor. Güney ay düğümü ise Başak'ta, yani aşırı analiz, kontrol ve eleştiri alışkanlığından özgürleşme dersi getiriyor. Mars burada size şu soruyu sorduracak: haklı olmak mı, huzurlu olmak mı? Bu dönemde özellikle iletişimde öfke, sabırsızlık veya yargıdan kaçınmak önemli. Bir kardeş, bir komşu ya da yakın dostla yaşanabilecek fikir çatışmaları aslında daha derin bir içsel dönüşümün yansıması olabilir. Bu esnada Jüpiter'de Kiron'la kare açıda olacak. Bu kare hem ilişkilerde hem kariyerde yaralı başarı temasını gündeme getirir. Eski bir ilişki, bir işbirliği veya ortaklık geçmişte beklentilerinizi karşılayamadı. Belki de kariyerinizde bir başarıya ulaşırken kişisel ilişkilerinizde zorlanmalar yaşadınız. Kiron burada size şu farkındalığı getirir: gerçek başarı yalnız başına değil, kalpten bağlı kalarak yaşandığında anlamlıdır. Bu kare ilişkilerde şifa sürecini başlatır. Affetmek, empatiyle yaklaşmak ama aynı zamanda kendi sınırlarınızı korumak çok önemlidir. Jüpiter eski bir ilişki temasını yeniden gündeme getirebilir ama bu kez bilinçli bir kapanış içindir. Sevgili teraziler, bu dönem sizin için derin bir özdeğer farkındalığı zamanı. Venüs-Merkür kavuşumu hem parayla hem duygularla kurduğunuz bağı dönüştürüyor. Büyük su üçgeni ruhsal anlamda hizmet bilinciyle ilerlemenizi destekliyor. Mars iletişimde sabır ve bilgelik sınavını getiriyor. Jüpiter Kiron karesi de ilişkilerde şefkatli olgunluğu öğretiyor. Bu dönemde artık uyum sağlamak değil, gerçek uyumu yaratmak zamanı. Çünkü akrep enerjisi sizi yüzeyde tutmaz, derine, özünüze çeker. Ve siz terazi burçlarının zerafetiyle akrebin sezgisi buluştuğunda hem kendinizi hem de çevrenizi şifalandırabilirsiniz. Gökyüzü size diyor ki gerçek dışarıda değil, sizin kalbinizde saklı. Ve sevgili teraziler, Kasım 2025 sonrası siz bu kalbi yeniden tanımlayacak, daha sağlam, daha bilge, daha özgün bir ben olarak hayat sahnesine döneceksiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs-Merkür kavuşumu var.
Sevgili akrepler, 25 Kasım tarihinde gökyüzü tamamen sizin enerjinizde titreyecek. Çünkü hem Venüs hem Merkür sizin burcunuza kavuşuyor. Bu kavuşum sizin doğum haritanızın en görünür alanı olan 1. evinizde, yani ben bilincinde gerçekleşiyor. Bu kim olduğunuzu, nasıl görünmek istediğinizi, neye inandığınızı yeniden tanımlayacağınız göksel bir kapı. Venüs burada size çekicilik, zarafet, sevgi ve manyetizma kazandırırken Merkür düşüncelerinizi derinleştirir, iç sesinizi güçlendirir. Ama bu kavuşum yüzeyde bir ışıltı değil, içsel bir yeniden doğuş süreci. Zihninizle kalbiniz, aklınızla sezgileriniz bir noktada buluşuyor ve siz artık eski ben olmaktan çıkıp yeni bir benliğe adım atıyorsunuz. Venüs-Merkür kavuşumu Balık burcundaki Satürn'e ve Yengeç burcundaki Jüpiter'le üçgen açıda olacak. Gökyüzünde muazzam bir büyük su üçgeni oluşturacaklar. Bu üçgen size duygusal, yaratıcı ve ruhsal olarak derin bir destek getiriyor. Balık burcundaki Satürn, aşk, yaratıcılık, çocuklar ve kendini ifade etme alanınızda. Yengeç burcundaki Jüpiter ise inançlar, vizyon ve yaşam felsefesiyle ilgili alanda. Bu üçgen içinizdeki sanatçıyı, romantik kişiliği, öğretmeni ve şifacıyı aynı anda uyandırıyor. Sanki uzun zamandır susturduğunuz bir iç ses yeniden konuşmaya başlıyor. Satürn size disiplinli yaratıcılık öğretirken Jüpiter geçmişini affetmeyi ve bilgelikle anlamlandırmayı sağlıyor. Bu üçgenin enerjisi duygularınızı üretkenliğe dönüştürmenizi istiyor. Artık sadece hissetmek değil, hissettiklerinizi yaratmak zamanı. Bu kavuşum tam olarak da sizin burcunuzda gerçekleştiği için etkisi son derece kişisel olacak. Venüs burada kendinize nasıl değer verdiğinizi sorgulatıyor. Merkür ise düşüncelerinizin ne kadar derin, sezgilerinizin ne kadar güçlü olduğunu fark ettirir. Bu enerjiyle birlikte görünümünüz, tarzınız, iletişim biçiminiz tamamen değişebilir. Sanki iç dünyanızdaki sessizlik artık kendini dış dünyada görmek istiyor. Bir anlamda görünür hale gelme zamanı. Ama Akrep burcu yüzeyselliği sevmez. O yüzden bu görünürlük popülerlik değil, özgün duruş demektir. Artık kimse için değil, sadece kendiniz için var oluyorsunuz. Bu kavuşum size şunu söyler: kendini ifade etmekten korkma, çünkü gerçeğin zaten çok güzel. Mars ise Yay burcunda sizin 2. evinizde hareket ediyor. Bu para, özdeğer ve sahip olduklarınızla ilgili güçlü bir enerji yaratır. Mars burada güven duygunuzu test eder. Ne kadar güvendesiniz? Kendinize inanıyor musunuz? Yoksa değerinizi hala dış koşullara bağlı mı tutuyorsunuz? Mars aynı zamanda ay düğümleriyle de tek kare açı kalıbı içinde. Kuzey ay düğümü Balık'ta, Güney ay düğümü ise Başak'ta. Bu kontrol, teslimiyet ekseninde güçlü bir karmik dengeyi temsil ediyor. Mars size diyor ki artık mücadele etmeyi bırak, yaratmayı seç. Bu dönemde maddi güvenle ilgili bir sınav gelebilir, bir gelir kaynağı bitebilir ama yerine daha anlamlı bir fırsat çıkabilir. Evren sizin gerçek değerinizi gösterebilmek için yüzeysel olanı geri alabilir. Korkmayın, çünkü bu dönüşüm sizi güçsüz değil, özgür kılacak. Yengeç burcundaki Jüpiter'le Koç burcundaki Kiron'la aralarında bir kare açı da var bu kavuşum esnasında. Bu inançlarınızla günlük yaşam arasında bir gerilimi anlatıyor. Belki çok çalışıyor ama yeterince tatmin olmuyorsunuz. Belki bir hedef için çabalarken ruhsal yönünüzü ihmal ettiniz. Bu kare size diyor ki ruhunu unutarak başarılı olamazsın. Kiron burada sizi iş, hizmet, sağlık alanında şifaya davet ediyor. Kendinize daha nazik olmanız, bedeninizle barışmanız ve görev bilincini aşırıya taşırmamanız gerekir. Çünkü asıl üretkenlik sadece çalışmaktan değil, denge içinde yaşamaktan geçer. Sevgili akrepler, bu gökyüzü tamamen sizin için yazılmış bir dönüşüm hikayesi sanki. Merkür-Venüs kavuşumu kalbinizle zihninizi birleştiriyor. Büyük su üçgeni ruhsal olgunluk ve yaratıcı şifa enerjisini getiriyor. Mars'ın karesi öz değerinizi güçlendiriyor. Jüpiter-Kiron karesi de inançla emek arasında denge kurmayı öğretiyor. Bu dönemde hem duygusal hem ruhsal anlamda bir yeniden doğuş yaşıyorsunuz. Artık gizlenmek değil, parlamak zamanı.
Ama bu parlaklık dışarıdan değil, içeriden gelecek bir ışık. Bu ışık artık karanlıktan korkmayan bir bilgelikten doğuyor. Gökyüzü hissediyor ki gerçek dönüşüm kendini sevmeye cesaret ettiğinde başlar. Kasım 2025'in sonunda siz sadece farklı görünmeyecek, farklı hissedeceksiniz. Çünkü artık her şeyden çok kendinize sahipsiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs-Merkür kavuşumu var. Sevgili yaylar, 25 Kasım tarihinde gökyüzü sizden biraz durmanızı, derin bir nefes almanızı ve iç sesinizi dinlemenizi istiyor. Çünkü Venüs ve Merkür Akrep Burcu'nda kavuşuyor. Bu kavuşum sizin 12. evinizde, yani bilinçaltı, rüyalar, ruhsal kapanışlar ve içsel dünyanızla bağlantılı bir bölgede gerçekleşiyor. Bu yüzeyde sessiz ama içeride çok güçlü bir süreç. Zihninizle kalbiniz perde arkasında bir araya geliyor. Belki konuşulmayan bir duyguyla, belki gizli bir farkındalıkla artık dış dünyanın gürültüsünden çok iç dünyanın fısıltıları belirleyici olacak. Bu kavuşum Balık burcundaki Satürn'e, Yengeç burcundaki Jüpiter'e üçgen açılar yapıyor ve gökyüzünde büyük bir su üçgeni oluşuyor. Sizin için duygusal şifa, ruhsal teslimiyet ve içsel denge anlamına gelir. Ama Mars'ın sizin burcunuzda olması bu sessiz dönüşümün içinde güçlü bir irade ve mücadele enerjisini de getiriyor. Yani bir yanınız susmak isterken diğer yanınız artık harekete geçmek istiyor. Venüs-Merkür kavuşumu duygusal farkındalığı zihinsel berraklıkla buluşturur. 12. evde gerçekleştiği için bu enerji görünmez ama çok etkilidir. Bilinçaltınızın kapıları aralanır. Rüyalar, sezgiler, geçmişten gelen duygular hepsi anlam kazanmaya başlar. Bir sır öğrenebilir, bir gerçeği fark edebilir, belki de bastırdığınız bir duyguyla yüzleşebilirsiniz. Ama bu yüzleşme sizi zayıflatmaz, aksine özgürleştirir. Venüs burada sevgiyle kabullenmeyi, Merkür ise bilinçle anlamayı temsil eder. Yani bu dönem kendinizi affetme, geçmişte barışma ve ruhsal olarak kapanan bir döngüyü onurlandırma zamanı. Bu kavuşum ayrıca yaratıcı enerjinizi de güçlendirir. Sanatsal çalışmalar, yazı, müzik, meditasyon gibi içsel faaliyetler son derece verimli olabilir. Çünkü gökyüzü hissediyor ki bir şey yapma, sadece hisset. Çünkü hissettiğinde her şey zaten dönüşecek. Venüs-Merkür kavuşumu Balık burcundaki Satürn'e ve Yengeç burcundaki Jüpiter'le büyük bir su üçgeni oluşturuyor. Bu üçgen sizin için ruhsal denge, içsel huzur ve geçmişle hesaplaşma temalarını güçlendiriyor. Satürn 4. evinizde, aile, kökler, içsel güvenlik alanında, Yengeç 8. evinizde, Jüpiter, duygusal bağlar, krizler ve dönüşüm temalarında. Bu kombinasyon içsel olarak bir şifa sürecine girdiğinizi gösteriyor. Belki bir aile meselesi, geçmiş bir travma veya duygusal bir kayıp yeniden gündeme gelir ama bu sefer farklısınız. Artık o acıyı bastırmak yerine anlamaya ve dönüştürmeye hazırsınız. Satürn size duygusal olgunluk öğretirken Jüpiter geçmişten gelen duygusal borçları temizleme fırsatı sunar. Bir anlamda karmayı çözüyorsunuz. Bu çözülme hem ruhsal hem de psikolojik olarak büyük bir hafiflik yaratır. Bu üçgenin mesajı net. Köklerinden korkma, çünkü orada seni özgürleştirecek güç saklı. Mars ise sizin burcunuzda hareket ediyor. Yani bu enerji doğrudan sizi etkiliyor. Bu iradenin, eylemin, motivasyonun ve fiziksel enerjinin yükseldiği bir dönem. Ama Mars aynı zamanda ay düğümlerine de kare açı yapıyor. Yani bu artan güç yönsüz kullanıldığında çatışmaya, yönlü kullanıldığında kader değişimine dönüşebilir. Kuzey ay düğümü Balık'ta, Güney ay düğümü ise Başak'ta bu eksen kontrol teslimiyet dengesini temsil eder. Mars size artık savaş değil, inanç zamanı diyor. Bu dönemde hayatınızda bir yol ayrımı olabilir. Yeni bir hedefe yönelmek, cesur bir karar almak veya geçmiş bir döngüyü kapatmak durumunda kalabilirsiniz. Ama unutmayın, Mars burada size doğru mücadeleyi öğretir. Her şey için değil, gerçekten anlamlı olan şey için savaşın. Bu enerji aynı zamanda fiziksel olarak size hareket getirebilir. Yeni bir yaşam biçimi, seyahat, eğitim veya girişim planı için büyük bir motivasyon verebilir.
Jüpiter ise Kiron'la kare açıda. Bu kavuşum esnasında duygusal paylaşım ve yaratıcı konularda şifa süreci getirir. Bir aşk ilişkisi, bir yaratıcı proje veya bir duygusal bağ sizi yeniden sınayabilir. Belki geçmişte birine fazla yatırım yaptınız. Belki de kalbinizi açmaktan korktunuz. Kiron burada diyor ki yara seni daha sevgi dolu biri yapacak. Bu enerji yaratıcı üretiminiz için de çok güçlü. Acıdan sanat, kırılmadan bilgelik doğurabilirsiniz. Yani bu süreçte yaşadığınız her şey sizi içsel olarak büyütecek. Sevgili yaylar, bu dönem sizler için görünüşte sakin ama ruhsal olarak çok güçlü bir evre. Merkür-Venüs kavuşumu bilinçaltınızı aydınlatıyor. Büyük su üçgeni geçmişle barışmanızı sağlıyor. Mars ise sizin kaderinizin yönünü belirleyecek cesur kararlara itiyor. Ve Jüpiter-Kiron karesi de kalbinizi şifalandırıyor. Artık geçmişin yüklerini taşımak zorunda değilsiniz. Bu dönem bırakma ve yeniden doğma zamanıdır. Çünkü her yayın içinde bir bilge vardır. Ve siz o bilgeliğe ancak sessizliğinize ulaşırsınız. Gökyüzü size diyor ki gerçek özgürlük içsel huzurla başlar. Kasım 2025'in sonunda siz sadece bir hedefe değil, kendi ruhunuza yeniden yolculuk edeceksiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba oğlaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs-Merkür kavuşumu var. Sevgili oğlaklar, 25 Kasım tarihinde gökyüzü size güçlü bir içsel yön değişimini işaret ediyor. Ve Venüs ve Merkür Akrep Burcu'nda kavuşuyor. Bu kavuşum sizin doğum haritanızın 11. evinde, yani arkadaşlıklar, topluluklar, hedefler ve geleceğe dair vizyon alanında gerçekleşiyor. Bu enerji kalbinizle zihninizin aynı ideali paylaşmasını sağlar. Uzun süredir aklınızda olan bir plan, bir proje ya da bir hedef şimdi duygusal olarak da anlam kazanmaya başlıyor. Artık sadece çalışmak değil, bir amaca hizmet etmek istiyorsunuz ve bu amaç içsel değerlerinizle de uyumlu olmalı. Venüs burada size paylaşarak büyümeyi, Merkür ise doğru insanlarla iletişim kurarak ilerlemeyi öğretir. Yani bu kavuşum hem dostluklarınızı hem de hedeflerinizi yeniden yapılandırıyor. Venüs-Merkür kavuşumu Balık burcundaki Satürn'le, Yengeç burcundaki Jüpiter'le de üçgen açılar içinde ve gökyüzünde muhteşem bir büyük su üçgeni oluşuyor. Bu üçgen sizin için duygusal olgunluk, sezgisel liderlik ve şefkatli dayanışma temalarını güçlendiriyor. Satürn 3. evinizde iletişim, yakın çevre, öğrenme ve düşünce kalıpları alanında, Jüpiter ise ilişkiler, ortaklıklar ve karşılıklı destek alanında. Bu üçgen ben ile biz arasındaki dengeyi yeniden kurduracak size. Artık tek başınıza savaşmak yerine aynı frekansta titreşen insanlarla işbirliği yapma zamanı. Bir dost, bir ortak, bir grup ya da bir topluluk size ilham verebilir. Bu dönem fikirlerinizi başkalarıyla paylaşmak ve vizyonunuzu büyütmek için çok güçlü enerjiler taşıyor. Satürn size sağlam bağlar kurmayı, Jüpiter ise geçmiş ilişkilerden öğrenerek büyümeyi hatırlatıyor. Yani hem duygusal hem sosyal anlamda bilge bir olgunlaşma sürecindesiniz. Bu üçgenin mesajı çok net. Gerçek güç birlikte yaratmaktan doğar. Bu kavuşum dostluklarınızı, sosyal çevrenizi ve geleceğe dair planlarınızı derinleştiriyor. Bazı insanlarla aranızda daha samimi, daha dürüst bir bağ kurabilirsiniz ama bazı ilişkiler ise artık ruhsal olarak sizi beslemediği için sessizce dağılabilir. Akrep burcu yüzeyselliği sevmez, izin vermez. O yüzden bu dönemde kim gerçekten yanımda sorusu çok önem kazanır. Kendinize ait hissettiğiniz insanları korumak ama manipülatif bağları sevgiyle geride bırakmak bu sürecin parçasıdır. Aynı zamanda geleceğe dair hedefleriniz de dönüşüyor. Artık sadece statü değil, anlam istiyorsunuz. Venüs kalbinizi, Merkür vizyonunuzu yönlendiriyor. Bu ikisi bir araya geldiğinde sizi sadece başarılı değil, tatmin olmuş biri yapar. Mars Yay burcunda 12. evinizde hareket ediyor. Bu bastırılmış enerjilerin, gizli öfkenin ya da perde arkasındaki mücadelelerin alanıdır.
Mars burada dışa vurulmamış bir eylem enerjisini temsil eder ve ay düğümleriyle de kare açı yapıyor. Mars gökyüzünde güçlü bir tek kare açı kalıbı var. Bu da içsel baskı bir dönüm noktasına dönüşebilir diyor. Kuzey ay düğümü balıkta, güney ay düğümü başakta. Bu eksen sezgiyi kontrolün önüne koymayı öğretir. Mars size diyor ki artık her şeyi yönetmeye çalışmak yerine akışa güvenin. Bu dönemde özellikle iş ortamında, kulislerde veya perde arkasında bazı gerilimler yaşanabilir. Görünmeyen rekabetler, gizli sözleşmeler veya duygusal yorgunluk sizi test edebilir. Ama burada asıl sınav kontrolü bırakma cesaretidir. Oğlak doğası genellikle sorumluluk alarak güvenlik sağlar ama şimdi gökyüzü sizden bırakarak dengeyi bulmanızı istiyor. Bu tek kare içinizde bir enerji patlaması yaratabilir. Bu enerjiyi bastırmak yerine meditasyon, yazı, spor veya sanatsal üretime dönüştürün. Yengeç burcundaki Jüpiter, Koç burcundaki Kiron'la da kare açıda bu kavuşum esnasında hem ailevi hem ilişkisel düzeyde bir şifa enerjisi getiriyor. Bir ilişkide güven, sevgi ya da aitlik konuları gündeme gelebilir. Belki biriyle daha derin bağ kurmak istiyorsunuz ama geçmişteki kırgınlıklar buna engel oluyor. Belki de aile kökenli bir güven meselesi bugünkü ilişkilerinizi etkiliyor. Bu kare duygusal olarak hassas ama öğretici bir süreçtir. Bir bağ yeniden güçlenebilir veya bir ilişki sağlıklı sınırlarla yeniden tanımlanabilir. Aile içinde affetme temaları da öne çıkabilir. Sevgili oğlaklar, bu dönem sizin için güçlü bir dönüm noktası. Venüs-Merkür kavuşumu hedeflerinizi yeniden şekillendiriyor. Büyük su üçgeni duygusal bağlarınızı olgunlaştırıyor. Mars'ın tek karesi içinizde bastırdığınız gücü görünür kılıyor. Jüpiter, Kiron karesi ise ilişkilerde kalpten gelen bir şifayı başlatıyor. Artık geleceğe sadece mantığınızla değil, kalbinizle de yön vermeye başlıyorsunuz. Bu duygusal olgunluğunuzun ve sezgisel liderliğinizin güçlendiği bir zaman. Gökyüzü size diyor ki güç her şeyi kontrol etmekte değil, doğru anda teslim olmayı bilmekte. Kasım 2025 sonunda siz hem duygusal hem ruhsal anlamda daha yumuşak ama daha güçlü bir insan olacaksınız. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs-Merkür kavuşumu var. 25 Kasım tarihinde gökyüzü sizin için bir zirve enerjisi taşıyor. Venüs ve Merkür Akrep burcunda kavuşuyor. Bu kavuşum sizin doğum haritanızın en yüksek noktası olan 10. evde, yani kariyer, statü, toplumsal görünürlük ve yaşam yönü alanında gerçekleşiyor. Bu sizi dış dünyada görünür kılan toplumun önünde bir dönüşüm enerjisidir. Hem kalbiniz hem zihniniz artık aynı hedefe odaklanıyor. Bu nedenle Kasım 2025 hayatımda neyi temsil ediyorum sorusuna güçlü yanıt verme dönemi. Belki mesleğiniz, toplumsal duruşunuz veya kariyer yönünüz değişiyor. Belki de tamamen yeni bir vizyonun temellerini atıyorsunuz. Ama her koşulda bu kavuşum size hak ettiğiniz tanınmayı ve daha önemlisi anlamlı bir yön duygusunu getiriyor. Venüs ve Merkür kavuşumu Balık burcundaki Satürn'le, Yengeç burcundaki Jüpiter'le üçgen açılar içinde ve gökyüzünde olağanüstü bir büyük su üçgeni oluşuyor. Bu üçgen sizin için hem profesyonel hem duygusal anlamda büyük bir denge potansiyelini taşır. Balık burcundaki Satürn para, özdeğer ve üretim kapasitenizle ilgileniyor. Jüpiter ise iş düzeni, günlük sorumluluklar ve hizmet alanınızda. Bu üçgen emek, sabır ve sezgiyle kazanmak anlamına gelir. Yani bu dönemde elde edeceğiniz başarı yalnızca stratejiyle değil, aynı zamanda duygusal bütünlüğünüzle bağlantılı. Satürn burada size sabırla inşa etme öğretisini verirken Jüpiter kalpten çalışmanın bereketini hatırlatıyor. Bir anlamda artık yaptığınız iş sadece gelir kaynağı değil, ruhsal bir görev haline geliyor. Bu büyük su üçgeninin mesajı net. Gerçek başarı kalple aklın aynı yönde çalıştığı yerde doğar. Bu nedenle Kasım sonu sezgilerinizin iç dünyanızda rehberiniz olabileceği nadir dönemlerden biri. Kendinizi fazla mantıkla sınırlamayın çünkü ilhamınız bu kez asıl stratejiniz olabilir.
Bu kavuşum kariyerinizde de büyük bir gönüllülük getirecek, ancak Akrep Burcu doğası gereği yüzeysel değil, derin ve kalıcı değişimler yaratır burada. Bir pozisyon değişikliği, statü dönüşümü, mesleki yeniden doğuş veya itibarın yenilenmesi mümkündür. Venüs burada neye değer veriyorsunuz sorusunu sorar. Merkür ise bu değeri nasıl ifade ediyorsunuz diye ekler. Yani profesyonel kimliğiniz artık kalbinizle daha uyumlu hale geliyor. Kariyerinizde sezgisel kararlar ön plana çıkabilir. Belki rasyonel olarak riskli görünen ama ruhen doğru hissettiren adımlar atabilirsiniz. Ayrıca bu kavuşum üstlerle, yöneticilerle veya toplum önündeki figürlerle kurduğunuz iletişimde de yumuşak ama güçlü bir etki yaratır. Diplomasi, nezaket ve stratejik zeka sizi bu dönemde öne çıkaracak en önemli silahlarınız. Mars ise Yay burcunda ve sizin 11. evinizde hareket ediyor. Bu arkadaş çevrenizde, sosyal gruplarda ve hedeflerinizle ilgili bir mücadele enerjisini temsil ediyor. Mars aynı zamanda ay düğümleriyle de kare açı yapıyor ve gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu da sizi bireysel istekle karmik yön arasında bir dönüm noktasına getiriyor. Kuzey ay düğümü balıkta, güney ay düğümü başakta. Bu etken sezgisel güven ile aşırı analitik kontrol arasında dengeyi öğretir. Mars size diyor ki her hedef savaşta değil, inançla kazanılır. Bu dönemde çevrenizden gelen baskılar, fikir ayrılıkları veya grup içi çatışmalar yaşanabilir ama bu çatışmalar sizin kiminle ilerleyeceğinizi anlamanızı sağlar. Bazı dostluklar sona erebilir, bazıları ise daha da güçlenebilir. Mars'ın bu konumu sizi toplum içinde liderlik rolüne de itebilir. Bir toplulukta, projede veya ekipte yönlendirici bir figür haline gelmeniz olasıdır. Ancak bunu yaparken egonuzu değil, vizyonunuzu öne koymanız gerekiyor. Yengeç burcundaki Jüpiter de Kiron'la kare açıda, bu iş ortamı, iletişim ve yakın çevreyle ilgili bir şifa sürecine işaret ediyor. Sözlerinizin, niyetlerinizin önüne geçtiğini fark edebilirsiniz. Belki bir yanlış anlaşılma, bir kırgınlık veya aşırı sorumluluk hissi sizi yormuş olabilir. Kiron burada diyor ki, kendini anlatmak için savaşmak zorunda değilsin. Sessizlik de bazen daha iyileştiricidir. Bu açı özellikle iş arkadaşları veya kardeşlerle ilişkilerde empatiyi artırır, iletişimde yumuşama, affetme ve anlayış geliştirme zamanı. Ayrıca sağlık açısından bedeninizin verdiği mesajlara da kulak vermek önemli. Çünkü ruhsal stres fiziksel bir uyarı şeklinde kendini gösterebilir. Sevgili kovalar, Kasım 2025 sizin için görünür başarıların ardında içsel bilgelik dönemi. Venüs-Merkür kavuşumu kariyerinizde yeni bir yön belirlemenizde yardımcı olabilir. Büyük su üçgeni duygusal olgunlukla üretkenliği birleştiriyor. Mars tek karesi sosyal çevrede kimlerin sizinle aynı frekansta olduğunu gösteriyor. Kiron-Jüpiter karesi ise iletişimde kalpten gelen şifayı öğretiyor. Artık başarı tanımınız değişiyor. Sadece zirveye çıkmak değil, orada huzurlu olmak da önemli ve bu huzur kalbinizle aklınız aynı yönde ilerlediğinde mümkün. Gökyüzü size diyor ki gerçek liderlik sessiz bir bilgelikle başlar. Kasım sonunda siz hem profesyonel hem ruhsal anlamda derin bir dengeye ulaşmış olacaksınız. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili balıklar, 25 Kasım tarihinde Akrep Burcu'nda Venüs ve Merkür kavuşuyor. Gökyüzü tam anlamıyla sizin enerjinizde titreyecek. Bu sizin 9. evinizde, yani inançlar, vizyon, yurt dışı bilgi, öğrenme alanında gerçekleşiyor. Bu kavuşum kalbinizle zihninizin aynı hakikate yöneldiği güçlü bir dönemi başlatıyor. Uzun zamandır içinizde büyüyen bir fikir, bir anlam arayışı veya bir manevi yön şimdi netleşmeye başlıyor. Belki bir yolculuğa çıkacaksınız, belki bir eğitime başlayacaksınız, belki de yaşam felsefenizi derinden dönüştüreceksiniz. Bu göksel kavuşum size derin bir içsel aydınlanma getiriyor. Artık sadece yaşamak değil, anlamlı yaşamak istiyorsunuz ve bu anlam arayışı sizi kendi hakikatinize daha da yakınlaştırıyor. Venüs burada ruhunla bağlantı kurmayı, Merkür ise bu bilgeliği ifade etmeyi temsil ediyor. Akrep burcundaki bu kavuşum sizi yüzeysel düşüncelerden uzaklaştırır ve hayatın görünmeyen yönlerini keşfetmeye çağırır.
Bu dönemde sezgileriniz son derece güçlü, rüyalarınız, iç sesiniz ve kalbinizdeki yönlendirmeler size doğru yolu gösterecektir. Aynı zamanda öğretme, yazma, ilham verme ve spiritüel bilgi paylaşımı konularında da çok üretken olabilirsiniz. Eğer uzun süredir ertelediğiniz bir eğitim, yayın, yolculuk ya da yaşam yönü varsa, işte şimdi o adımı atma zamanı. Bu kavuşumun size söylediği şey çok net. Sadece bilgi değil, bilgelik peşinde olun. Çünkü artık öğrendiklerinizi uygulamaya, inandığınız şeyi yaşam biçiminize dönüştürmeye çağrılıyorsunuz. Venüs-Merkür kavuşumu Balık burcundaki Satürn'e, yani sizin burcunuzdaki ve Yengeç burcundaki Jüpiter'e de üçgen açılar içinde olacak ve gökyüzünde olağanüstü bir büyük su üçgen oluşturacaklar. Ve bu üçgenin merkezinde siz varsınız. Satürn sizin burcunuzda kişiliğinizin, kimliğinizin ve hayat sorumluluğunuzun olgunlaştığını gösteriyor. Jüpiter ise 5. evinizde aşk, yaratıcılık, kendini ifade etme alanında geri gidiyor. Bu üçgen duygusal olgunluk ve içsel huzurun birleştiği bir yapı oluşturur. Siz artık duygularınız tarafından sürüklenmiyorsunuz. Duygularınızı yönetmeye başlıyorsunuz. Satürn burada size ruhsal disiplin öğretirken Jüpiter kalpten gelen neşenin önemini hatırlatıyor. Bir yandan yaşam sorumluluğunuzu ciddiyetle taşıyorsunuz, diğer yandan kalbiniz size yeniden ilham vermeye başlıyor. Bu üçgenin enerjisi size diyor ki kalbinle sezgini birleştirirsen hayat seni doğru yere taşır. Bu ruhsal olarak büyüme, ilahi rehberlikte ilerleme ve duygusal olgunluk dönemi. Mars ise Yay burcunda 10. evinizde, bu kariyerinizde ve toplumsal konumunuzda önemli bir hareketlendirmeyi gösterir. Ancak Mars aynı zamanda ay düğümleriyle kare açı yapacak ve gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşturacaklar. Kuzey ay düğümü Balık burcunda, Güney ay düğümü Başak burcunda. Bu eksen sezgisel teslimiyet ile aşırı mükemmeliyetçilik arasındaki karmik dengeyi anlatır. Ve Mars bu kareyle size şunu söylüyor: artık kendi yolunu çiz ama kalbini rehberin yap. Kariyerinizde bir yön değişimi, bir risk ya da büyük bir adım atma isteği olabilir. Ama bu adım korkuyla değil, inançla olmalı. Yani içsel pusulanızı dinlerseniz doğru zamanda doğru yere varacaksınız. Bu tek kare ayrıca yorgunluk ve yüksek tempoda çalışma temalarını da tetikleyebilir. Bu yüzden bu dönemde bedensel enerjinizi dengede tutmak, duygusal tükenmeyi önlemek önemlidir. Jüpiter'le Kiron arasında da bir kare açı var bu kavuşum esnasında. Bu sevgi ile özdeğer arasında bir sınav gibidir. Bir ilişkide, yaratıcı projede veya kişisel bir çabada değer görme ihtiyacınız gündeme gelebilir. Belki bir aşk hikayesinde ya da bir hayalinizde fazla verici oldunuz. Belki de sevgi ile öz saygı arasındaki dengeyi kurmakta zorlandınız. Kiron burada size diyor ki sevgi kendinden vazgeçmek değil, kendine saygıyla var olmaktır. Bu kare duygusal olarak hassas ama şifalı bir süreçtir. Bir hayal kırıklığı bile sizi daha bilinçli hale getirebilir. Kendinize ve yaratıcılığınıza yeniden inanmanız bu dönemin en büyük kazancı olacaktır. Sevgili balıklar, bu gökyüzü sizin için tam anlamıyla kadersel bir dönemeç. Venüs-Merkür kavuşumu ruhsal vizyonunuzu netleştiriyor. Büyük su üçgeni duygusal olgunluğu, ilhamı ve bilgelikle sezgiyi birleştiriyor. Mars ise yönünüzü yeniden belirlemenizi sağlıyor. Jüpiter-Kiron karesi ise kalbinizi şifalandırıyor. Artık eski kalıplardan, korkulardan, yeterli miyim endişelerinden özgürleşiyorsunuz. Hayat sizi artık akışa değil, bilinçli teslimiyete çağırıyor. Gökyüzü size diyor ki kendine inan, çünkü evren seninle aynı frekansta titreşiyor. Kasım 2025'in sonunda siz hem ruhsal hem duygusal anlamda yeni bir boyuta geçeceksiniz. Artık sadece hayal eden değil, hayalini yaşatan bir balık olacaksınız. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.